Merhaba çocuklar, Pino ile projelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu projemizin amacından sizlere hemen bahsetmek istiyorum. Bir tane mağazamız olacak ya da bir butiğimiz veya AVM'miz, artık siz ne isterseniz. Sadece butiğimizin ya da mağazamızın bir kuralı var. Belirli sayıda kişi girebiliyor. 16'dan fazla kişi girdiği zaman bir bariyerimiz var ve o bariyerimiz kapanıyor. Daha sonrasında çıkan kişileri de bir sensörümüz olacak. İnsanlar ellerini oraya koyduğu zaman çıkan kişi sayısı da otomatik olarak düşecek zaten. Eğer 15'in altına düşerse mağazadaki kişi sayısı, bariyerimiz tekrardan açılacak ve insanlar girmeye devam edecek. Peki bu proje için hangi malzemeleri kullanıyoruz? Pino kontrol kartı, LCD ekranımız, servo motorumuz, ışık algılama sensörümüz, mesafe sensörü, bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırmak için pilimiz ve pil şapkamız, 4 tane bağlantı kablomuz ve bir tane de USB kablomuz. Hemen bir sensörlerimizin ve modüllerimizin nasıl çalıştığını hatırlayalım ve sonrasında ise algoritmamızı oluşturup projemizi yapalım. Şöyle Pino kartımı alıyorum. Bir tane LCD ekranım var. LCD ekran dönüştürücümü. LCD ekranıma bağlarken dikkat etmem gereken bir yer vardı. LCD ekran kartımın hemen arkasında GND, VCC, SDA ve SCL yazan bir pinler var. Bunlara dönüştürücümde de denk gelecek şekilde takmam gerekiyor. Dönüştürücümün de hemen şu uç bölümünde zaten yerleri yazıyor. GND'yi GND'ye, 5 voltu 5 volta, SDA'yı SDA'ya, SCL'yi de SCL'ye denk gelecek şekilde şu şekilde eşleştirerek takıyorum. Evet. Şu anda dönüştürücü ile LCD ekran modülünü birbirine taktım. Bağlantı kablosu yardımıyla Pino kartına bağlayacağım. LCD ekran modülümün üzerinde kırmızı, beyaz ve 10 yazan bir etiket var. Bu şu anlamı geliyor. Pino kartı üzerindeki kırmızı, beyaz 10 numaralı etikete LCD ekran modülümü bağlayabilirim. Hemen şöyle bağlantıyı oluşturuyorum. Harika. Hemen mesafe sensörüm var. Mesafe sensörüm de kişilerin içeriye girişlerini ayarlayacak ve üzerinde mor yeşil bir etiket bulunmakta. Yani Pino kart üzerindeki mor yeşil etiketli alanlara, yani 5 ve 6 numaralı kapılara mesafe sensörümü takabilirim. Şöyle 5'e takıyorum onu da. Ve servo motor modülüm. Servo motor modülümün de 3 tane kablosu bulunmakta. Kahverengi, kırmızı ve turuncu. Bunları servo motor dönüştürücüsüne takarken kahverengiyi GND'ye, kırmızıyı 5 volta ve turuncuyu da D0'a gelecek şekilde eşleştirerek takıyorum. Kontrol ediyorum hemen. Kahverengi GND, kırmızı 5 volt ve turuncu da D0'da. Servo motorumu da Pino kontrol kartıma takarken nereye bakıyorum yine? Mor renkli bir etiket var. Mor kapılara takabilirim. O zaman hemen 4 numaralı kapıya da servo motorumu takıyorum. Servo motorumun kolunu sonrasında takacağım bir dil çubuğu ile birlikte. Ve ışık algılama sensörümüz. Işık algılama sensörümüz de mağazadan kişiler çıkarken şu şekilde ellerini tutacaklar ve karanlık olduğunda artık mağazadaki kişi sayısını bir düşürecek. Nasıl bağlıyorum peki? Kırmızı etiket olduğu için kırmızı kapılardan birine bağlayabilirim. Ve ben 8 numaralı kapıya bağlıyorum. Evet, şu an sensör ve modüllerimi bağlantısını oluşturdum. Şimdi bir çalışıp çalışmadıklarını kontrol edelim. Ve sonrasında hemen algoritmamızı oluşturalım. Bilgisayarımdan Emblock programını açıyorum. O açılırken hemen Pino kartım ile bir bilgisayarım arasındaki bağlantıyı oluşturacağım. USB kablosunu açtım. Bir ucunu bilgisayara, diğer ucunu Pino kontrol kartına takıyorum. Evet. Şu silikon tabancamı biraz kenara alayım. Evet. Bilgisayarımdan Emblock programını açtıktan sonra Pino eklenti paketini indirmem gerekiyor. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne Pino yazıyorum. Çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. Kapatıyorum. Uzantılara geliyorum. Pino seçili mi? Evet, seçili. Ama Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara giriyorum. Arduino Nano seçili. Bağlan deyip bağlantımı oluşturuyorum. Ben COM6'yı seçtim. Sizler çıkan kapıyı seçebilirsiniz.
Bu tamamen sizin Pino kartınızı bağladığınız portun ismi oluyor. Bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi de Mblok yazılımı ile Pino kart arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Yine bununla birlikte kartınızın içerisinde daha önce kodlar yazıp yüklediyseniz o kodların silinmesini sağlıyor. Ya da bir proje yapacaksınız diyelim ki. Şimdi biz bu projeyi yaptık. Bağlantısından, kodlarından, tasarımından eminiz ama bir türlü çalıştıramıyorsak hemen aygıt yazılım güncellemesi yapacağız. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi robotlara geliyorum ve ilk olarak ışık algılama sensöründen değer okuyarak çalışıp çalışmadığını kontrol edeyim. Robotlara geldim. Işık algılama sensörünün kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağlı? Burada 7 yazıyor. Ben 8'e bağladığım için 8'i seçtim. Ekrandaki karakterime söyletmek istiyorum. Ve sürekli olarak söyletmek istiyorum. Bir olaya bağlayalım, yeşil bayrak. Evet, şu an 760 diyor. Yani şu an ortamın ışığının değerini söylüyor. Ben elimi kapattığımda bu değerler düşüyor. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi mağazada nasıl yapacağız? Bir kişi şu şekilde yaklaşacak. Yani çıkan kişi bensem şu şekilde yaklaşacağım ve değerler 400'ün altına düştüğü andan itibaren artık kişi sayısını bir azaltabileceğiz. Gayet güzel. Işık algılama sensörümüz çalışıyor. Şöyle alalım. Hemen mesafe sensörümüzü kontrol edelim. Merhaba diye kodumuz varken. Mesafe sensörünü aldım. 5 numaralı kapıya bağladığım için 5 numaralı kapı olarak değiştirmiyorum. Aynı kalıyor. Yeşil bayrağa tıkladım. Evet, bana şu anda değerleri veriyor. Elim yaklaştıkça değerler küçülüyor. Elim uzaklaştıkça da değerler büyüyor. Burada da ne yapacağız? Diyeceğiz ki eğer şu kadar mesafe yeterli. Eğer birisi geldiğinde yani mesafe sensörünün gördüğü değerler, engeller 10 santimden küçük ise artık içeriye birisi girmiş demektir olacak. Mesafe sensörümüz de gayet güzel çalışıyor. Onu da şöyle aşağıya alıyorum. Servo motorumuz var. Hemen servo motorumuzu deneyelim. Robotlara geldim. Servo motor modülünün kod bloğunu aldım. 4 numaralı kapıya bağlı olduğu için 4'ü seçili hali getiriyorum. 90'a gel diyorum. Herhangi bir olaya bağlamayacağım. Üzerine çift tıklayıp çalıştıracağım. Şu an 90'a geldi. Evet. Şimdi bir 180'e getirelim. Gayet güzel. 90, 180. Bunu da şu şekilde sabitleyeceğimiz için eğer mağazada giriş için izin var ise açımız 90 olacak. Mağazada giriş için izin yoksa yani 15'ten fazla kişi varsa da bariyerimiz kapanacak. Yani 180 olacak. Yani bana 90 kodu ve 180 kodu lazım olacak. Onları şöyle kopyalayıp aşağıya alıyorum. Gayet güzel. Ve son olarak LCD ekran modülümüz kaldı. Hemen hızlı bir şekilde LCD ekran modülümüzü de çalıştıralım. LCD ekran modülümüzü çalıştırmak için de şuradan önce LCD ekranı hazırla kodunu aldım. Ve LCD ekranın içerisine birinci satırının birinci kolonundan yani sütunundan itibaren merhaba dünya yazsın. LCD ekranımızın çalıştığını kontrol etmek için içerisine yüklememiz gerekiyor. Arduino'yu yükle diyorum. Yükleme işlemini başlattım. Yükleme işlemi bittikten sonra merhaba dünya yazarsa LCD ekranımızda çalışıyor demektir. Ve biz sonrasında artık algoritmamızı oluşturabiliriz. Evet, şu an yükleme bitti. Hemen bakalım. Gayet güzel merhaba dünya diye yazıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Ve şimdi artık projemize başlayabiliriz. Geri al diyorum. Şurayı da küçülteyim çünkü tasarımla hiçbir işim yok benim. Evet çocuklar, şimdi biz projemizde ne yapacaktık? Mağazamız var demiştik ve mağazamızda belirli sayıda kişi girecekti. O zaman şöyle bir LCD ekranımıza yazı olsun. Mağazadaki kişi sayısı desin ve mağazadaki kişi sayısını bize sürekli olarak yazılı halde versin. O zaman bunun için hemen önce bir bağlan diyeyim tekrardan. Com6, evet. Aygıt yazılım güncellemesi yapalım. Az önceki yazıyı sıfırlayalım. Şimdi bizim ilk etapta ilk satırımızın kolonundan itibaren mağazadaki kişi sayısı diye yazacak. Peki ikinci satıra da mağazadaki kişi sayısını yazacağız ama yani biz buraya elimizle mi yazacağız? 1, 2, 3 diye. Hayır, elimizle yazmayacağız. Mesafe sensöründen gelen değere göre mağazadaki kişi sayısı azalıp artacak. Yükleme bitti diyor. O zaman benim burada sürekli değişen bir grubum var. Bu grup kim? Mağazadaki kişi sayısı. O zaman ben sürekli değişen bu durum için hemen
kişi sayısı diye bir tane değişken oluşturacağım. Veri bloğa geliyorum ve değişken oluştur diyorum. Buraya kişi sayısı, yani kişi sayısı yazdım Türkçe karakter kullanmadan. Şimdi Pino programını aldım başa. LCD ekranımı hazırladım ve LCD ekranımın ilk satırına şunu yazacağım. Mağazadaki kişi sayısı ya da kişi sayısı diyelim. Ama bir belirteç şey de olsun. AVM'deki tamam. Ve 2 nokta. Tabii çok fazla olduğu için bunu kabul etmez. AVM kişi sayısı desin. Harika. İkincisine ise hemen ikinci satıra ise tekrardan LCD ekran adresi yazdır diyorum. Buraya ise kişi sayısını yazacak. Ama ben burayı elimle yazmayacağım için ne dedim? Ve sürekli değişen bir değer olduğu için bir tane değişken oluştururum kişi sayısı diye. Buraya artık kişi sayısının değişkeninde kaç varsa o otomatik olarak yazacak. O zaman biz kişi sayısını bir belirleyeceğiz. İlk etapta mağazada kaç kişi olur? Tabii ki de 0. O zaman diyeceğim ki kişi sayısı ilk etapta 0 olsun. O zaman şu an burada ben değişkenimi 0'a eşitlediğim için LCD ekranda kaç yazacak? 0 yazacak. Ben buraya 16 yazsaydım şu an ilk etapta LCD ekranında 16 kişi olacaktı. O zaman harika bir şekilde şu an devam ediyoruz. Şimdi ben ilk olarak ne demiştim? Mesafe sensörümde benim kişilerimi ölçecekti. Eğer mesafe sensörüme 10 santimden daha az biri yaklaşıyorsa oraya birisi girmiş demektir olacaktı. Mesafe sensörümüzü de şöyle tepeden sabitleyeceğiz. Şöyle tutayım. Bir kişi girdiği zaman şu şekilde yükseklikten eğer 10 santimden daha yakında birisi var ise bu zaman mağazaya artık bir kişi girmiş demektir. O zaman hemen geliyorum. Eğer ise kod bloğunu alıyorum ve diyorum ki işlemlerden küçüktürü aldım. Eğer mesafe sensörümün değeri 5 numaralı kapıya mı bağlı? Evet bağlı. Bunları da kontrol edelim. Ondan küçük ise benim mağazama bir kişi girdi. Mağazama bir kişi girdiğine göre ben burada ne yapacağım? Hemen kişi sayısını 1 artır diyeceğim. Ve kişi sayısını 1 artırdıktan sonra LCD ekranıma benim kişi sayısını tekrardan yazdır diyeceğim. Şu an ne oldu? İlk etapta kişi sayımız 0'dı. Mesafe sensörüne biri yaklaştı. Yani mağazaya birisi girdiği için 1 arttı. 0'dan 1 arttı. Kişi sayımız şu anda mağazadaki kişi sayısı 1 olarak yazdı. Gayet güzel. Bu şu anda çalışıyor. Arkadan bir kişi daha geldi. 2. Arkadan bir kişi daha geldi. 3 derken bu 16'ya kadar devam edecek. Peki çıkan kişileri de kontrol edelim. Çıkan kişileri kimin sayesinde kontrol ediyorduk? Işık algılama sensörü sayesinde. Mekanizmamız şöyle olacak. Birisi elini yaklaştırdığı zaman ışık algılama sensörümüzün değeri küçüleceği için mağazadaki kişi sayısını da 1 azaltacağız. O zaman geliyorum. Tekrardan bir liste kodu alıyorum. Şöyle altını birleştirebilirim. Ne diyorum? Yine bir küçüktür alıyorum. Ve diyorum ki ışık algılama sensörümüzün değeri. Bakalım 8 numaralı kapı mı? Evet. Kontrol edelim. 300 diyelim. 300'den küçük ise artık mağazadaki kişi sayısını 1 azalt diyelim. Geliyorum veri bloğa. Artırı aldım. Diyorum ki -1 azalt diyorum. Arkasından hemen artık LCD ekranıma tekrardan kişi sayısını yazdırması için ona kodunu yerleştiriyorum hemen. Bu sefer yine buraya kişi sayısını yani güncel kişi sayısını tekrar yazıyorum. Ama bütün bu kodlar çok hızlı bir şekilde çalışacağı için ben hemen şurada LCD ekranıma yazdırma işlemini yaptıktan sonra 2 saniye kadar beklemelerini isteyeceğim. Gayet güzel şu anda. Devam edelim. Şimdi bir de ne kaldı? Eğer mağazaya 16 kişiden ya da 15 kişiden artık sizin kuralınız neyse fazla kişi girdiği zaman bariyerimin kapanması kaldı. Burada da şunu yapacağız. Çok küçülttüm. Şöyle göstermek istiyorum. Eğer ise değilse kod bloğunu aldım ve şunu söyleyeceğiz. Eğer kişi sayısı yani mağazadaki kişi sayısı 15'ten büyük ise bizim bariyerimiz ne yapacaktı? Hop kapanacaktı. Yani 180 açısına gelecekti. Eğer mağazadaki kişi sayısı 15'in altına düşerse de bariyerimiz açılacaktı. 90 açısına geri dönecekti.
O zaman işlemler bölümüne geliyorum. İsterseniz büyüktür ya da küçüktürle yapabilirsiniz. Ben geliyorum ve büyüktürü alıyorum. Veri bloktan kişi sayısını yerleştiriyorum. Diyorum ki kişi sayısı eğer 15'ten büyük ise benim servo motorumu ne yap? Hemen kapat. 4 numaralı kapıya mı bağlı? Evet. 180 açısını getirmek, kapatmaktı. Eğer 15'ten küçükse de aç, yani 90 açısına geri getir. Bütün buradaki işlemleri, yani bütün bu eğerlerimi ben sürekli olarak kontrol halinde olmasını istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kod bloğunu alıyorum ve şurasıyla birleştiriyorum. Şimdi neler yaptık hemen bir tekrar edelim ve kartımızın içerisine yüklemeyi yapalım. İlk olarak LCD ekranı hazırla dedik ve LCD ekranımızın birinci satırının birinci sütunundan itibaren AVM'deki kişi sayısı diye yazı yazdırdık. Kişi sayısını da ikinci satıra yazdıracaktık. Evet, ikinci satırın birinci sütunundan itibaren artık sayısal olarak kaç tane insan varsa bunu yazmasını isteyecekti. Ama ilk etapta mağaza boş olacağı için 0 yazacaktı. Gayet iyi. Mesafe sensörü bu sırada ölçümde. Birisi gelince ondan daha küçük birisi yaklaştığı zaman 10 santimden daha yakında birisi olduğu zaman kişi sayısı artacaktı ve bunu LCD ekrana yazdıracaktı. Tabii LCD ekranımızın yine kaçıncı satırına? İkinci satırına yazacak bunları. Yine aynı zamanda ışık algılama sensörümüzde çıkan kişileri tutacaktı aklında. Bunu da ne yapacaktık? Yine ikinci satıra yazdıracaktı. Şimdi o zaman bir kodlarımızı hemen içerisine yükleyelim. Pino programı sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Şu an yükleme işlemim başladı. Sizler isterseniz bu kişi sayısını direkt birinci satıra da yazdırabilirsiniz. Ama ben kişi sayısı 2 nokta alt satıra yazmasını istediğim için oraları 2 olarak değiştirdim. Ama ben birinci satıra yazdırmak istiyorum derseniz de birinci satıra da yazdırabilirsiniz. Evet, yükleme gerçekleşiyor. Daha sonrasında pilli bir kontrol yapalım. Ve sonra sizlere tasarımıma birleştirmiş halimi göstereceğim. Yükleme gerçekleşirken ben de pilimi takıyorum. Yükleme devam ederken lütfen kabloları çıkartmayalım. Hemen bitti diyorum. Bilgisayarımdan artık kabloyu çıkartabilirim. Şöyle kenara alayım. Aşama aşama kontrol edeceğiz. Şöyle mesafe sensörünün engel görmeyeceği bir yere çevirdim. Pilimi hemen takıyorum. Evet. On-off'tan on'a getiriyorum. İlk olarak kontrol etmek istediğim şu. Kişi sayısı, evet, AVM kişi sayısı 0 yazıyor şu anda. Şöyle mesafe sensörüne elimi yaklaştırdığımda 2 oldu. Şöyle göstereyim. Elimi yaklaştırdım, 3 oldu. Şöyle 2, 3, 4 olacak. Evet. 5, gayet güzel. 6. Keşke 15 yapmasaydım diyorum şu anda. Evet. En son LDR'yi de deneyeceğiz. 10 oldu. 11. Şöyle servo motorumuzu da tutalım. 12. 13. 14. 15. 16. Evet, gördüğünüz gibi daha fazla kişinin girmemesi için ne yaptı? Servo motorumuz hop kapandı hemen. Şimdi şöyle tutuyorum. Evet, şimdi şöyle bir de ışık algılama sensörümüzü kontrol edelim. Şu an 25 oldu. Elimi yaklaştırdım. 24. 23. Evet, sayı düşüyor. Bakalım. Servo motorumuz açılacak mı? Evet, şöyle parmağımı tutarak kapatıyorum ben. Evet, şimdi açılma zamanı. Evet, gayet güzel. Gördüğünüz gibi şu an sayı 14 ve bir kişi içeri girebilir diye servo motorum tekrardan açtı bariyerini. Hemen bunu on-off'tan tekrardan off'a getiriyorum ve sizler için hazırlamış olduğum tasarımı sizlere şimdi gösteriyorum. Şöyle şurada. Gayet güzel. Şimdi ben böyle bir mağaza girişi yaptım aslında. AVM diyebilirsiniz veya bir butik diyebilirsiniz. Servo motoru hemen şuraya sabitledik. Servo motorumuz mağazaya birisinin girmesi gerektiği zaman şöyle gördüğünüz gibi 90 açısında, birisi girmemesi durumunda da 180'e kapatıyor kendisini. Hemen şuraya da bir tane
LCD ekran koyduk. LCD ekranda da yazıyor zaten kaç kişinin olduğu içeride. Buraya da mesafe sensörümüzü sabitledik. LDR'miz de tam olarak şu bölümde her çıkan kişi elini şuraya yerleştiriyor. Şimdi sizin için pilimi takmış mıyım? Hemen pilimi çıkartıyorum. Pil takladım mı daha önceden diye baktım. Şuraya hemen pilimi yerleştiriyorum. Evet, on-off bölümünden de on'a getiriyorum. Evet, şu anda açtı. AVM'deki kişi sayısı 0 diyor. Şimdi yavaş yavaş içeriye insanlar girmeye başlıyor. 4, şuradan gelsin. Keşke bir insan şeyimiz olsaydı. Şu an figürümüz diyorum. Şöyle 5, 6, 7. Evet, devam ediyor. Şu an gayet güzel çalışıyor. Mesafe sensörü biri yaklaştığı zaman bu değerleri ne yapıyor? Bir artır diyor kişi sayısını ve bunu LCD ekrana yazdırıyor. Evet, şu an sayı artık 15'ten fazla olduğu için ne yaptı? Hop, kapandı hemen. Şimdi çıkış için geliyorum. LDR'ye yaklaşıyorum. Şöyle yapayım, elimi görmesin. Şöyle yapalım. Evet. LDR'de şu an çıkış yapan kişiler öbür taraftan şu şekilde şimdi açılması gerekiyor. Evet, açıldı. Artık içeri giriş işlemi başladığı anlamına geliyor. Evet, burada kaç tane modül kullandık? Servo motorumuz var, LCD ekranımız var, ışık algılama sensörümüz ve mesafe sensörümüzü kullanarak bu kadar kapsamlı bir proje yaptık. Sizler de bu tarz projeler yapabilirsiniz. Hatta yaptığınız tasarımları ve projeleri bizimle paylaşmanızı çok isteriz. İyi çalışmalar diliyorum.